Uyuşturucu kartellerinin, çete kavgalarının, cinayetlerin yani açıkça suç oranının yüksek olduğu ender ülkelerden biri. Bu kötü yanlarının yanı sıra Meksika gerçekten insanın hayatında bir kere gidip görmesi gereken bir ülkedir. Meksika en önemli özelliklerinden biri okyanus kıyısında yer almasıdır. Bu nedenle sahilleri uzun şeritli kumsalları ile meşhurdur. Turistik açıdan da Amerika kıtasının gözde destinasyonlarındandır. Büyük okyanusa bakan sahilleri, farklı uygarlıklara ait tarihi eserleri, doğal güzellikleri ile mutlaka gezilip görülmesi gereken ülkelerdendir. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, güney ve batıda Büyük Okyanus, doğuda ise Meksika Körfezi ve Karayip Denizi ile çevrilidir. Orta Amerika ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan bir geçiş bölgesindedir Meksika ülkesi. Meksika 129.122.697 ile dünyanın en büyük 10. ülkesidir. Meksika'da nüfusun %60'ı Mestizolar, %10'u beyazlar, geri kalanlar ise yerli halktır. Meksika'nın başkenti Mexico City'dir. Komşu ülkeleri ise Belize, Guatemala ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yüz ölçümüne baktığımız zaman ise 1.972.550 km² yüz ölçümü ile Amerika kıtasındaki 6. dünyada ise en büyük 13. ülke konumundadır. Meksika'nın resmi dili İspanyolcadır. Bunun dışında İngilizce ve Portekizce de yaygın olarak konuşuluyor. Birçok etnik grubun yer aldığı ülkede 70'e yakın yerel dil konuşulmaktadır. En fazla konuşulan azınlık dili ise Tagalogçadır. Ülkede okuma yazma oranı ise %92'dir. Meksika'nın din dağılımına baktığımız zaman Roma Katolik %72.1, dini inancı olmayan %15.3, dini inancı belirtmeyen %2.7, Evangelistler %2.5, Yehova şahitleri %1.7, Ateistler %0.9, Baptistler %0.4, Adventistler %0.4, Mormonlar %0.2, Agnostikler %0.1, İslam %0.01, diğer dinlere inanan kesim ise %1.4 oluşturmaktadır. İstanbul'dan Meksika'ya aktarmasız uçakla ortalama 5 saat 45 dakikadır. Meksika para birimi pezodur. 100 Meksika pezosu 192 TL'dir. Meksika ile Türkiye arasında ilk temas 1927 yılında imzalanan Dostluk Antlaşması ile kurulmuştur. İki ülke arasında diplomatik misyonlar açıldı. Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul'da Başkonsolosluğu vardır. Türkiye'nin Meksika'nın başkenti Meksiko'da Büyükelçiliği bulunmaktadır. Türkiye konumu itibariyle Meksika Birleşik Devletleri'nden 8 saat ileridedir. Örneğin Meksika'da saat 14.30 iken Türkiye'de saat 10.30'dur. İki ülke arasında mesafe ise 11.779 kilometredir. Türkiye'den Meksika'ya gitmek isteyen biri vizesiz gidemez. Meksika Türk vatandaşı için vize istiyor. Meksikalılar Şili'den sonra en çok okuyan ikinci Latin Amerikan ülkesidir. Bodas dediğimiz gelenek Meksika düğünlerinde gelinin 2 çiçek demeti olması yaygındır. İlki dini törenden sonra bakireye verilir, diğeri onu bekar kadınlara fırlatır. Çünkü geleneğe göre onu kim yakalarsa bir sonraki evlenen o kişi olur. Ayrıca ülkedeki kadınlar kötü şans getirdiği için inci takmazlar. Bir gelenek olan bir kız 15 yaşına geldiğinde kızın çocukluktan yetişkinliğe geçişini yansıtan doğum günü kutlanır. Gün boyunca genç kadın renkli veya beyaz olabilen heybetli bir elbise giyer. Meksika ilginç batıl inançlara sahiptir. Bir bebeğin doğumunda bazı batıl inanç var. Mesela doğum yapan kadın ilk 40 günde dışarı çıkmaz. Dışarı çıktıktan sonra ilk gezisi genellikle kilise oluyor. Meksika'da horoz dövüşleri yaygındır. Meksika'da en sık yapılan sporlar futbol başta olmak üzere yürüyüşe çıkmak ve koşmaktır. Meksika kaktüsü, Meksika bayrağı üstünde yer alan ve siyasi anlam taşıyan ülke için çok önemli bir semboldür. Meksika efsanelerine göre tanrılar, Azteklere şehirlerini kaktüsün üzerinde yılan yiyen bir kartal gördükleri yere kurmalarını söylemişlerdir.
Meksika bayrağı yeşil, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşur. Kırmızı renk bağımsızlık savaşında hayatını kaybeden askerleri temsil eder. Yeşil renk umudun, beyaz renk barışın sembolüdür. Bayraktaki renkler aynı kalsa da arama sık sık değiştirilmiştir. Meksika'nın günümüzde kullandığı bayrağın ortasında kartal figürü vardır. Kartal, devletin gücünü ve otoritesini simgeler. Meksika milli marşı Himno Nacional Mexicano'dur. Biraz geçmişe yolculuk yapalım. Meksika tarihine baktığımız zaman ise Maya, Aztek gibi yerli uygarlıkların yaşadığı Meksika, 16. yüzyılda Herman Cortés liderliğinde İspanyollar tarafından fethedilmiştir. Herman Cortés, Meksika'ya Azteklerin başkenti Tenochtitlan'a 1519 yılında ayak basmış ve 2 yıllık mücadeleden sonra fetih gerçekleşmiş ve Büyük Aztek İmparatorluğu yıkılmıştır. 1810 yılında İspanyollara karşı başlatılan bağımsızlık mücadelesi 1821 yılında son bulmuş ve Meksika İspanya'dan bağımsızlığını kazanmıştır. 24 Şubat 1821'de La Guala Planı bildirgesinin yayınlanmasıyla Meksika bağımsızlığını kazanmıştır. Tam huzura kavuştum derken 1846 yılında Amerika-Meksika Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla Meksika topraklarına ait olan Kaliforniya, Amerika topraklarına katıldı. Aynı şekilde Teksas da aslında Meksika topraklarındaydı. Fakat savaştan birkaç yıl önce kendi isteğiyle Meksika'dan ayrılıp tek başına ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürmeye başlamıştı. 1848 yılında sonra kendi isteğiyle Amerikan topraklarının bir parçası olmayı kabul etti. 1855 yılında Benito Juárez'in kilisenin gücünün kaldırılması ve toprakların dağıtılmasını öngören yeni anayasa ilanı ile ülke 1857-1860 yılları arasında iç savaşa sahne olmuştur. 1861 yılında yine Juárez'in ülkenin dış borçlarının ödemeyi reddetmesi üzerine Meksika Fransa tarafından işgal edilmiştir. Fransa'nın işgalinden sonra 2. Meksika İmparatorluğu kurularak tahta Avusturya Prensi 1. Maximilian'ın geçirilmiştir. Maximilian tahta geçtikten 6 yıl sonra Benito Juárez'in güçleri tarafından katledilmiştir. 1876 yılında yeni tahtın lideri Porfirio Diaz olmuş ve Meksika'yı 30 yıl diktatörlükle yönetmiştir. Günümüzde Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'dur. Meksika, ABD'nin 4 eyaleti ile sınır komşusudur. Bunlar Arizona, Kaliforniya, Yeni Meksika, Teksas eyaletleridir. Meksika'da en önemli geleneklerden biri olan Ölüler Günü kutlamasıdır. İnanışa göre bu tarihte ölenler dünyaya döner. Kökeni Hispanik öncesi zamanlara kadar uzanır ve daha sonra Katolik geleneğiyle birleşir. Meksika'da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü istatistiklerine göre aşırı kilolu insanların en çok olduğu ikinci ülkedir. Meksika iklimi bölgelere göre çeşitlilik göstermektedir. Güney ve güneybatısında bitki örtüsü tropikal ormanlar ve otlaklardan oluşurken
Kuzey ve kuzeybatısında bitki örtüsü bozkır ve göl çalılıklar oluşturmaktadır. Meksika 400 metrenin üstünde olan bölgelerde tondraya rastlanmaktadır. Meksika yüksek tepeleri, çölleri, yaylaları ve alçak ovaları olan engebeli dağlarla çevrilidir. Örneğin en yüksek noktası 5700 metre iken en düşük noktası -10 metredir. Meksika'da en fazla yetiştirilen tarım ürünleri pamuk, pirinç, soya fasulyesi ve şeker kamışıdır. Mısır, Meksika'nın en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında geliyor. Meksika mutfağına baktığımız zaman modern Meksikan yemekleri ve geleneksel Meksiko yemekleri bir arada görülmektedir. Meksika mutfak kültürünün geçmişini Maya toplumuna dayandığı için Meksika mutfağında tarım ürünlerinin yeri büyüktür. En önemli yemeklerinden biri olan taho ve nachos'tur. 2010 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine girmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki düşüncelerinizi, benden anlatmamı istediğiniz ülkeleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni yükleyeceğim videoları kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayınız. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.